İngiltere'de ehliyet sınavını geçmek zor mu? Randevu gerçekten aylar sonrasında mı veriliyor? Sınava hazırlanırken dikkat etmem gereken hususlar neler? Bu videoda hepsini paylaşacağım. Herkese merhaba, ismim Cenker. İngiltere'ye 2022'nin Temmuz ayında ailecek taşındık. Ağustos ayında birazdan bahsedeceğim. Geçici ehliyeti başvurdum ve aldım. Ve üzerine düşmeme rağmen tam ehliyeti almam Mayıs'ı buldu. Eşim de benzer süreçlerden geçti. Bu konuyla ilgili tüm aşamaları, bilgi ve tecrübelerimizi size bu videoda aktaracağım. Öncelikle mevcut ehliyetiniz ve zamanlamalardan bahsedelim. Türkiye'deki ehliyetinizle buraya giriş yaptıktan sonra bir yıl süreyle hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan özgürce araç kullanabilirsiniz. Bir yılın sonunda araç kullanmaya devam edebilmek için buranın ehliyetini almanız şart. Burada bu işleri DVLA yani DVLA denilen bir kurum yürütüyor. Bizdeki trafik müdürlüğüne benzetebiliriz. İngiltere'de Full Driving License yani tam sürücü ehliyeti alabilmeniz için geçmeniz gereken 3 ana aşama var. Bunlardan birincisi geçici ehliyete başvurunuz. İkincisi teori testi ve tehlike algılama simülasyonunu geçmeniz. Üçüncüsü de pratik testi geçmeniz ki bu oldukça stresli olabiliyor. Bahsedeceğim. Tüm sürecin size maliyeti bugünkü ücretlerle sizin tercihinize göre 119 ile 140 pound arasında değişiklik gösterecek. Birazdan detayına ineceğim. İngiltere'nin geçici ehliyetine istediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Fakat size tam ehliyeti sağlayacak olan teori ve pratik testlerine girebilmek için 185 gün yani aşağı yukarı 6 ay burada bulunmuş olmanız gerekiyor. Bu da aslında burada ehliyet almak için net 6 ay kadar süreniz kalıyor demek. Ve bu çok kritik ve iyi kullanılması gereken bir süre. Bunun nedenlerinden ve sizi bekleyen zorluklardan birazdan bahsedeceğim. Ya İngiltere'de bir dolu metro var, tren var, arabaya çok da ihtiyacım olmaz diye düşünebilirsiniz. Ya da çevrenizden böyle şeyler duymuş olabilirsiniz. Bizim şahsi düşüncemiz pek bu yönde değil. Merkezde daha iyi yaşıyor olsanız burada araba ihtiyacı oluyor. Merkezin biraz dışına çıktığınız zaman araba ihtiyacı daha da artıyor. Kaldı ki burada ehliyet, adres kanıtı gerektiren kimlik yerine geçtiği için burada her şekilde size faydalı olacaktır. Şimdiden şunu söyleyeyim. Burada ehliyet alma olayı gerçekten sıkıntılı. Ben buraya İstanbul'da her gün araba kullanan 20 yıllık ehliyet sahibi birisi olarak geldim. Uzun yollar yaptım. Yurt dışında arabalar, motosikletler kullandım. Pistlerde, karlı zeminlerde profesyonel sürüş teknikleri eğitimleri aldım. Benim araç sürme üzerine YouTube kanalım var. Ama yine de ilk girişimde ehliyet alamadım. Neden? 50 ile gitmem gereken yolda 30 civarı bir hızla gittiğim için o da dakikalarca değil saniyelerce. Eşim de ilk denemesinde kaldı. Niyetim kesinlikle gözünüzü korkutmak değil ama ehliyet burada ciddiye alınması gereken bir konu. Aksi takdirde hızlıca buradaki en büyük kabusunuz haline dönüşebilir. Evet, ya ben bir defada geçtim diyenler duyabilirsiniz ama ben 8. de geçtim diyenler de bolca duyabileceksiniz. Videonun sonundaki tavsiyeler bölümünde size 10 tane tiyo vereceğim. Bu bölümde izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelin hemen önce süreci özetleyelim. Birinci adım Provisional License yani geçici ehliyete başvuru. Geçici ehliyet teori ve pratik sınavlarına girebilmeniz için şart olan bir belge fakat tek başına pek de bir anlam ifade etmiyor. Yani Türkiye ehliyetinizin birinci yılının süresi dolduğu zaman burada o ehliyetle çok bir şey yapamayacaksınız. Geçici ehliyetle araç kullanmaya devam edebilmeniz için yanınızda en az 3 yıl full İngiltere ehliyetine sahip birisinin bulunması gerekiyor ve hiçbir şekilde de çevre yollarına çıkamazsınız. Yani çok da pratik değil. Geçici ehliyete yani Provisional License'a istediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Bununla ilgili bazı kaynaklar 6 ay beklenmesi gerektiğinden bahsediyor. Size başvuru sırasında da 6 ay burada olup olmadığınız soruluyor ama almanız engel değil. Ben gelir gelmez bir an önce geçici ehliyete başvurmanızı ve almanızı tavsiye ederim. Hem adres kanıtı olarak kullanmaya başlayabilirsiniz hem de teori ve pratik sınavlarına girmek için her şeyiniz hazır olur. Fiziksel gereksinim olarak 20 metre mesafeden plakaları okuyabilecek olmanız gerekiyor. Gözlüklü, gözlüksüz veya lens ile. Ücreti normalde 34 pound ama bir şekilde posta yoluyla başvurmanız gerekirse 43 pound'a yükseliyor. Ben kısaca gerekli belgelerden bahsedeyim çünkü burası biraz karmaşıklaşabiliyor. Başvuru formuna eklemeniz gereken bazı kimlik detayları oluyor. Eğer İngiltere pasaportunuz varsa fiziksel olarak göndermek zorunda değilsiniz. Sadece detaylarına giriyorsunuz. Buna alternatif olarak eğer vize başvurunuz sırasında bir UKVI hesabı oluşturduysanız share code üretebilirsiniz. Bununla ilgili de hemen size adımları hızlıca gösteriyorum. Eğer share code üretemiyorsanız yabancı pasaportunuzu yani Türk pasaportunuzu ya da BRP oturum kartınızı fiziksel olarak yollamanız gerekiyor. Burada oturum kartlarının Mart 2025'ten itibaren geçerliliğini yitireceğini de söylemem gerekiyor. Eğer başvurunuzu share code üreterek yapmıyorsanız ya da İngiltere pasaportuna sahip değilseniz yani Türk pasaportunuzu ya da oturum kartınızı göndererek yapacaksanız sizin başvuru formunuzu ve yanında göndereceğiniz fotoğrafınızı imzalaması için birine ihtiyacınız var. Bu kişi sizinle aynı adreste yaşayan birisi ya da sizin akrabanız olamaz. Eğer yok ben bu imza işlerine hiç giremem diyorsanız size bir seçenek sunulmuş durumda. O zaman DVLA'ye sizin kimlik bilgilerinize erişmesi için izin vermeniz gerekiyor. Başvuru formunda
kimlik bilgilerinizle ilgili tespitlerin yapılmasında hangi yöntemin kullanılacağını siz işaretliyorsunuz. Biz DVLA'ya direkt izni basmıştık. Geçici ehliyetin gelmesi yaklaşık bir hafta sürüyor. Bizim yeni ehliyetlerimize de çok benziyor. Üzerinde L yani learner yani öğrenci olduğunuzu belirten bir simge yer alıyor. Geçici ehliyetiniz elinize ulaştıktan sonra sanki hiç yokmuş gibi Türk ehliyetinizle süresi dolana kadar yine istediğiniz şekilde araç kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada hemen ufak bir not düşmek istiyorum. Girdiğiniz bilgilere bağlı olarak DVLA sizin eski sistem üzerinden başvuru yapmanız gerektiğini gösteren bir mesaj verebilir. Bununla ilgili panik olmayın, olağan bir durum. Bizde bu şekilde olmuştu. Sizde olmayabilir. Diğer bir küçük not, geçici ehliyetiniz ve varsa göndermiş olduğunuz kimlik belgesi size ayrı ayrı postalarla gönderiliyor. Bu güvenlik ve takibi yapılabilmesi amacıyla. İkinci aşama teori testi. Teori testi için test merkezlerinden size yakın olan bir tanesinden randevu almanız gerekiyor. Bu sınav için çok yoğunluk olmuyor. Ücreti 23 pound. Girişte bahsettiğim üzere teori testi iki aşamadan oluşuyor. İlk aşaması 50 soruluk çoktan seçmeli test. Burada 57 dakika süreniz oluyor ve 50 sorunun 43'ünü doğru olarak cevaplamanız gerekiyor. DVLA'nın ücretsiz olarak deneyebileceğiniz 50 soruluk full bir teori testi mevcut. İkinci aşama ise tehlike algılama simülasyonu. 50 soruluk çoktan seçmeli test bittiğinde size araç içerisinden gerçek olarak çekilmiş 14 tane video klip izletiliyor. Bunların 13'ünde bir noktada bir tane tehlikeli durum, diğerinde ise 2 tane tehlikeli durum ortaya çıkıyor. Sizden istenen oluşmakta olan bu tehlikeyi bir an önce fark edip mouse'la ekranda herhangi bir yere basarak tepki vermeniz. Kliklediğiniz anın zamanlaması ne kadar iyi yani ne kadar erken olursa yani tehlikeyi ne kadar erken fark edebilirseniz 5 üzerinden ona göre bir puan alıyorsunuz. Geçmek için alabileceğiniz maksimum 75 puandan 44 puana ihtiyacınız var. Yani fikir vermesi açısından her videodan en az 3 puan, bir tanesinden de 5 puan almanız gerekiyor. Yine DVLA'nın kendisinin hazırlamış olduğu 3 tane ücretsiz klip var. İnceleyebilirsiniz. Teori sınavına hazırlanmak için DVLA'nın kendisinin hazırlamış olduğu uygulamaları kullanmanızı ben şiddetle tavsiye ederim. Şu anda telefon ve tabletler için olan mobil uygulaması 5 pound. Biz bunlar üzerinden hazırlandık ve oldukça memnun kaldık. Gerçekten çok başarılı. Burada tehlike algılama simülasyonuna ait denemeler ve içerikler de bulunuyor. Bunun yanında tabii ki konu anlatımı ve istemeyeceğiniz kadar deneme testleri de mevcut. Size tavsiyem yoğunluğunuza göre artık çalışmaya zaman ayırabileceğinizi düşündüğünüz zaman bunun 2 ya da 3 hafta ötesine teori sınavınız için randevu alın. Bu hem sizi çalışmanız için motive eder, ayrıca süreci de çok ertelememiş olursunuz. Teori sınavına başvurmanız için gereken linki de benzer şekilde description'da bulabilirsiniz. Üçüncü bölüm pratik test. Geçici sürüş belgenizi aldınız ve teori sınavından da geçtiniz. Artık pratik test için randevu alabilirsiniz. Bu süreç biraz sıkıntılı. Hatta bana sorarsanız randevu almak mı, testin kendisine geçmek mi daha problemli bence tartışılır. Bunun nedeni İngiltere'de pandemi döneminde oluşan yığılmanın hala devam etmesi. Yani test almaya çalıştığınız zaman sistem size önünüzde görebileceğiniz 24 haftalık takvim boyunca hiç yer olmadığını söylediğinizde bir şoka uğrayabilirsiniz. Burada izleyebileceğiniz bazı taktikler var. Videonun sonundaki tavsiyeler bölümünde bulabilirsiniz. Pratik testin ücreti 62 pound. Eğer tatil günleri veya hafta sonu yapıyorsanız 75 pound. Gelelim test gününün sabahına. Teste kendi aracınızla girebilirsiniz. Eğer kendi aracınızla girecekseniz yapmanız gereken bazı hazırlıklar var. Bunlardan ilki aracın önüne ve arkasına L plakası yani learner öğrenci plakası yapıştırmanız gerekiyor. Diğeri ise sınavda gelecek gözetmen için bir tane ekstradan ayna almanız. Bunlar ikisi de çok yaygın olarak bulunan ve ucuz olan şeyler ama yok Cenker bizi uğraştırma diyorsanız description'a onları da koyuyorum. Belge olarak yanınızda geçici ehliyetinizi ve pratik testinden geçtiğinizi gösteren sertifikanın çıktısı gerekiyor. Bir nedenle geçici ehliyetiniz yanınızda değilse örneğin adres değiştirdiniz, problem etmeyin örneğin pasaportunuzla da girebilirsiniz. Benzer şekilde sertifikayı da yanınızda getirmeyi unuttuysanız eğer referans numarasını biliyorsanız problem yaşamadan sınava katılabilirsiniz. Test merkezine varınca sizi neler bekliyor hemen adım adım sırayla size anlatıyorum. Öncelikle bekleme salonunda bu bahsettiğim iki belgeyle sizin kaydınız oluşturulacak. Daha sonrasında sizin sınavınız için atanan gözetmen sizi dışarıya çıkartacak ve 20 metre civarından oradan seçeceği bir aracın plakasını okumanızı isteyecek. Daha sonrasında size pratik test boyunca soracağı iki tane show me, tell me yani göster bana, anlat bana sorusundan bir tanesini araca binmeden bu aşamada sorabilir. Nedir bu show me, tell me? Sınav boyunca gözetmeniniz sizin araç konusunda bilginizi ve hakimiyetinizi tartmak amacıyla iki tane soru soracak. Size sorabileceği toplamda 21 tane soru tipi var. Benim bununla ilgili çok güzel bulduğum bir tane kaynak var. Fotoğraflarla birlikte basit bir şekilde bunları derlemiş. Aynı şekilde aşağıda bulabilirsiniz. Bu iki soruyu genelde araç içinde sormayı tercih ediyorlar. Bunun nedeni de siz araç kullanırken gözünüzü yoldan ayırmadan, kafanızı aşağı eğmeden hangi düğmenin nerede olduğu konusunda ne kadar hakimsiniz bunu görmek istiyorlar. Çünkü sizin gözünüzü yoldan ayırmanız onların
insanlar için gerçekten tehlike arz eden bir durum. Aracın içine geçtiğiniz zaman gözetmeniniz yanında getirmiş olduğu GPS cihazını sizin görebileceğiniz bir şekilde monte edecek ve daha önceden belirlemiş olduğu bir varış noktasına gitmenizi ve hazır olduğunuz zaman da harekete geçmenizi isteyecek. Test toplamda 40-45 dakika kadar sürüyor ve GPS assisted yani GPS aracılığıyla süreceğiniz bu bölüm testin ilk yarısını oluşturuyor. Testin ikinci yarısı ise examiner assisted olacak. Yani gözetmeniniz size nereden nasıl gideceğinizi kendisi söyleyecek. Sınavların hepsinde çevre yoluna çıkartılacaksınız ve birkaç tane burada roundabout denilen çemberden de geçirtileceksiniz. Sınav boyunca gözetmeniniz sizin rastgele zamanlarda birkaç kere kenara çektirecek, park ettirecek ve bir durumda da acil durum freni yapmanızı isteyecek. Bu isteği yapmadan önce size biraz öncesinden haber veriyor. Burada görmek istediği şey de araç belli bir hızda seyrederken sizin ne kadar kontrollü ve çabuk sürede durabildiğinizi görmek. Gelelim geçme ve kalma kriterlerine. Pratik test boyunca yapabileceğiniz büyük ve küçük olarak nitelendirilmiş Major and Minor Faults adı verilen kusurlar var. Tek bir tane büyük kusuru yapmanız halinde sınavdan kalıyorsunuz. Toplamda 15 tane küçük hata yani minor fault yapma hakkınız var. Yani ben bu sayıya ulaşan pek duymadım ama şöyle bir durum var. Eğer test süresince toplamda aynı ufak hatayı 3 kere yaparsanız bu büyük bir hataya dönüşüyor ve yine kalıyorsunuz. Büyük hatayı kısaca tanımlamak gerekirse trafikte başkalarını tehlikeye atacak ya da onların normal akışını engelleyecek hareketlerde bulunmak. Bunlardan bazıları tahmin edebileceğiniz şeyler. Yani örneğin şeridinizi bozmak ya da kırmızıda geçmek gibi. Fakat bazıları ise çalışmadan gerçekten tahmin etmenizin zor olduğu hususlar. Örneğin tekerleğiniz kaldırımın kenarına sürterse bu büyük hata olarak nitelendiriliyor ve kalıyorsunuz. Ya da örneğin hız limitini 1 saniyeliğine bile geçseniz kalıyorsunuz. Ya da benim gibi 50'lik bir yolda 32-35 ile sürecek olursanız trafiğin akışını bozduğunuz için yine kalıyorsunuz. Test sırasında gözetmeniniz sürekli notlar alacak. Buna çok kafanızı takmayın. Gözetmenler her şeyi not alıyor. Yani oraya bir şey yazdığı zaman aman bir hata yaptım ya da kaldım gibi düşünmeyin. Test süresince gözetmeniniz size hatalarınızla ilgili hiçbir bilgi veya tepkide bulunmayacak. Ve bu süre boyunca eğer büyük hata yapıp aslında kalmış olsanız bile test sonuna kadar devam edecek. Test biter bitmez gözetmeniniz size sonucu söyleyecek. Eğer kaldıysanız hangi konularda büyük hatalar yaptığınızı size kısaca açıklayacak. Eğer geçtiyseniz öncelikle tebrikler. Size full ehliyet yerine geçecek olan bir belgeyi kendisi eliyle doldurup teslim edecek. Artık aracınızdan L plakalarını söküp İngiltere yollarının tadını sınırsızca çıkarabilirsiniz. Ehliyetinizin basılarak ulaşması yaklaşık 2 gün sürüyor. Girmiş olduğunuz testin tipine göre otomatikse otomatik araçları, manuelse hem otomatik hem manuel araçları istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Burada belirtmek isterim ki full İngiltere ehliyeti aldığınız zaman dahi hiçbir şekilde hiçbir tip motosiklet kullanamıyorsunuz. Ehliyetinizi aldıktan sonra dikkat etmeniz ve aklınızda bulundurmanız gereken 2 tane nokta var. Bunlardan ilki eğer araç sahibiyseniz kaskonuzu arayarak full ehliyete geçtiğinizi bildirmenizde yükümlüsünüz. Bu güncellemeyle kasko fiyatınızın biraz artacağını söyleyebilirim. Bu bize de oldukça garip gelmişti. Fakat açıklaması şu, geçici ehliyet sahibi olanların yanında birisiyle sürüş yaptığı ve normalde daha tedirgin olduğu için daha az risk faktörü olarak gördüklerini, fakat tam ehliyete geçtiklerinde ise kendilerine de gelen bir güvenle kaza yapmaya daha riskli hale geldiklerini düşündükleri için kaskoların yükseldiğini söylediler. Siz de benzer bir durum yaşarsanız nedeni bu. Aklınızda tutmanız gereken ikinci nokta ise oldu ki adresinizi değiştirirseniz bir an önce bunu DVLA'ya bildirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde cezası 1000 pound. Adres değişikliği süresince ehliyetiniz yokken aynı şekilde sürmeye sorunsuzca devam edebilirsiniz. Ben teste kendi aracımızla girmiştim. Eşim ise sürücü kursunun aracıyla girdi. Yani iki senaryoda da tecrübemiz mevcut. Sorularınız olursa yorumlara düşebilirsiniz. Eğer çalışmakta olduğunuz bir eğitmeniniz varsa ve sınava onunla birlikte gidiyorsanız dilerseniz sınava onun da arka koltukta katılmasını talep edebilirsiniz. Bununla ilgili karışık yorumlar mevcut. Sizin avantajınıza ya da dezavantajınıza mı olacağına dair burada yorumu size bırakıyoruz. Gelelim tavsiyeler bölümüne. Bu bölümde size 10 tane kritik tavsiyede bulunacağım. 1. Türkiye ehliyetiniz 1 yıl süreyle geçerli olsa dahi aslında bahsettiğim gibi İngiltere ehliyetinizi almak için 6 ay gibi bir süreniz oluyor. Bu uzun bir süre gibi görünse de buradaki aşırı yoğunluktan dolayı randevuları geç tarihlere alıyorsunuz ve bu süre çabucak geçebiliyor. Bir de üstüne sınavlardan kalmanın gerçekten kolay olduğunu düşünürsek stres olabilir ve bir anda kendinizi Türkiye ehliyetinizin geçerliliğini kaybetmiş şekilde bulabilirsiniz. Çünkü artık kendi aracınızı dahi sürmek için yanınızda en az 3 yıllık ehliyet sahibi birisinin olması gerekiyor ve hiçbir şekilde de çevre yollarına çıkamıyorsunuz. 2. Eğer kendi aracınız varsa ne yapıp süreniz dolmadan ehliyet almaya çalışın. Eğer süreniz dolarsa iş,
sürücü kurslarının araçlarıyla pratik yapmaya ve teste girmeye kalacak. Bunun nedeni sizin aracınızda normalde eğitim araçlarında bulunan ikinci pedallar olmadığı için herkesin güvenliği adına sizin aracınızda ders vermeyi ve sınava girmeyi istemeyecekler. Sizin arada sırada kullanacağınız yabancı bir araçla pratik yapmanız, sınava girmeniz işleri zorlaştıracak ve hem eğitmene hem de araç için ekstra ücretler ödemek zorunda kalacaksınız. Burada eğitimin saatlik ücreti yaklaşık 40-50 poundlardan başlıyor. Sınava gitme ücreti de yaklaşık 140-150 poundlar mertebesinde, daha da yükselebiliyor. Sınavdan kalmanız durumunda bu fiyatlar tabii ki bir de katlanacak. 3. Pratik test için randevu alma aşamasında muhtemelen hiçbir yerde ve tarihte randevu bulamayacaksınız. İlk randevunuzu almanız için de tavsiye edeceğim strateji şu: sistem her sabah saat 6'da açılıyor ve 24 hafta artı bir gün sonrasına yeni randevular oluşturuluyor. Yani sabahın 6'sında kalkıp sisteme girmeniz gerekmiyor ama erken saatlerde göz atarsanız uzakta olsa bir randevu bulma ihtimaliniz yüksek. Bulamazsanız ertesi sabah tekrardan deneyin. Gün içerisinde de bakabilirsiniz. Rastgele bir randevu aldıktan sonra daha yakın bir tarihe ve daha yakın bir yere geçmek çok kolay. Bakınız sonraki tavsiye. 4. Randevu uygulamalarından yararlanın. Bununla ilgili geliştirilmiş app'ler var. Sizin tercih etmiş olduğunuz tarih aralıklarında ve test merkezlerinde bir randevunun iptal edilmesi durumunda otomatik olarak sizin adınıza mevcut randevunuzu bu randevuya kaydırabiliyorlar. Bu uygulamalar çoğu zaman ücretli oluyor. Bizim kullandığımız ve memnun kaldığımız bir uygulamayı hemen linkte paylaşıyorum. Başka uygulamalar da var. Kendiniz araştırabilirsiniz. Bunun yanında sürüş eğitmenlerinin kendilerine ait bir kotası olduğunu da duydum. Bizim denediğimiz bir şey olmadı fakat sürüş eğitmeniyle çalışıyorsanız mevcut randevunuzu kaydırabileceğiniz hazırda bir randevusu olup olmadığını ona sorabilirsiniz. 5. Eğer önceliğiniz en kısa zamanda bir sınav bulmaksa, test merkezinin ve mesafenin önemi yok, yeter ki gireyim diye düşünüyorsanız, size tavsiyem kayıt olduğunuz sitede önünüzdeki 3 gün boyunca iptal edilen testleri takip edebileceğiniz bir bölüm var. Short Notice Test adı altında geçiyor. Bu bölümü takip almanız ve fırsatınız oldukça sayfayı güncelleyerek bir şeyler yakalamaya çalışmanız. Ben bu şekilde sadece 2 gün boyunca rastgele zamanlarda deneme yaparak bir tane test bulmuştum. St. Albans'da. Buraya gitmiş ve testimi de burada geçmiştim. Short notice testlerden bir tanesini aldığınız zaman bunda değişiklik veya iade talebinde bulunamıyorsunuz. 6. Sınava gireceğiniz test merkeziniz kesinleşince orayı mutlaka önceden gidip bir dolaşın. Eğer bir sürüş eğitmeniyle çalışıyorsanız birlikte gidin ve orada size bir örnek test uygulaması talebinde bulunun. Bunun fiyatı biraz daha yüksek oluyor fakat denemeye değer. Buna ek olarak mutlaka ama mutlaka YouTube'a girip sınav merkezinizin test rotalarını aratarak boş zamanlarınızda izleyin. Örneğin Isleworth'ta sınava girecekseniz Isleworth Driving Test Routes diye aramalar yaparak birçok videoya ulaşabilirsiniz. Bu videolarda sınav merkezinin test rotasında en çok nerelerde hatalar yapılıyor, kim nerelerde kalmış gibi faydalı bilgiler bulacaksınız. 7. Sınav başlamadan önce aracınıza bindiğinizde gözetmeniz GPS cihazını aracınıza monte ettiğinde hangi bilgiler nerede nasıl gösteriliyor aşina olmaya çalışın. Çünkü testin ilk yarısı daha ilk saniyeden GPS cihazını takip ederek varış noktasına gitmeniz üzerine olacak. 8. Eğer sınava kendi aracınızla girecekseniz kaskonuzun sizin ehliyet sınavına girmenize izin veriyor olması gerekiyor. Bu sizin kaskoda kayıtlı bir sürücü olmanızdan farklı bir durum. Bu bilgiyi genelde poliçe detaylarında bulabilirsiniz. Bulamamanız durumunda da kasko firmasıyla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca aracınızın izin verilen tiplerden olması gerekiyor. Örneğin üstü açık bir araçla sınava giremezsiniz. Bununla ilgili kısıtlama ve koşulları da aşağıda bulabilirsiniz. 9. Yoldaki tüm tabelaları okumayı alışkanlık haline getirin. Örneğin ben İstanbul'da ara sokaklarda araç kullanırken hız tabelalarına baktığımı çok hatırlamam. Malum zaten çok trafik olduğu için hızlı gidemiyorsunuz. Burada bu alışkanlığı kazanmam vakit aldı. Ya da örneğin otobüsle ilgili tabelalar. Otobüs şeridine girmenizin izin verildiği gün ve saatler içerisindeyken tabelayı okumadığınız için otobüs şeridine girmeden sürerseniz kalacaksınız. Bence bu sınavın kilit noktası 3 maddeyle sürekli aynı kontrolü yapmak, tabelaları kaçırmamak ve başkalarını sıkıştıracak bir hareket yapmamak. 10. Test boyunca heyecan yapmayın ve test bitene kadar konsantrenizi bozmayın. O tam da test de bitti, şimdi son virajdan test merkezine dönüyorum dediğiniz an bitmemiş olabilir. Bu tavsiyeyi çok da tavsiyeden saymayabilirsiniz fakat heyecan yaparsanız kalırsınız. Net. Tüm ehliyet alacaklara kolay gelsin. Atladığım ya da merak ettiğiniz konular varsa yorumları düşmeyi unutmayın. Yakın zamanda sınava girecek olanlar varsa da lütfen beni de haberdar edin. Şimdiden bol şanslar. Herkese iyi seneler. Ücreti 23.000. 23.000 tabii.